Herkese mutlu bayramlar. Ramazan bayramınız kutlu olsun sevgili dostlar. Hepimizin kutlu olsun. Şeker gibi tatlı, aşkla dolu, sevgi ve huzurla dolu bir bayram diliyorum. Ve hepinizi öpüyorum. Ekranlarınızın başına, Denizaltı Astroloji kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Evet, bu hafta ayın 10'unda çarşamba günü, bayramın birinci günü Ay Boğa burcunda, ikinci günü saat 13'te boşluğa giriyor. 15.58'de İkizler Burcu'na geçiyor. Ve cumartesi günü boyunca da İkizler Burcu'nda. Önce bir dikkat uyarım olacak sevgili dostlar. Bakın, bayram, heyecan, sevinç, coşku ama Merkür retro. O yüzdendir özellikle Perşembe gününün ikinci yarısından özellikle cumartesi tüm gün boyunca lütfen iletişimlerinize çok çok dikkat edin. Bu çok önemli. Hırsızlıklara, siber saldırılara, internette, dijital platformlardaki saldırılara, kayıplara, bankalara, işte hesaplarınıza, şifrelerinize, yazacağınız, atacağınız maillere, yani atacağınız mesajlara kadar lütfen dikkat edin. Çünkü olumsuzluklar getirebilir. Şimdi bunlardan sonra hemen burçlarımıza geçeceğiz. Bayram boyunca burçlarımızı neler bekliyor ama önce bir uyarı yapmak istiyorum. Neden yapıyorum bunu da? Mars'la Uranüs birlikte, pardon Mars'la Satürn birlikte ve Jüpiter'le Uranüs de birlikte arkadaşlar tam olarak ayın 20'sinde kavuşacaklar. Bunlar genellikle biraz arge yaptım sizin için. Mesela Jüpiter Uranüs 2010 yılın Haziran ayında en son kavuşmuş. Etkileri biraz araştırdığımda mesela siber suçlara, siber saldırılara, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Rusya gibi ajanlıklara, ajanlar biraz böyle aktif olmuş o dönemlerde ve ifşalar olmuş. Kaçırılanlar olmuş, suikastler olmuş, bir takım terör saldırıları olmuş. Ülkemizde de olmuş, bu arada dünyada da olmuş. O yüzden bu dönemi bu anlamda dikkat edin. Biz bireysel olarak ne yapacağız? Kendimizi koruma altına alacağız. O yüzden trafikte bilhassa aman ha, araç kullanırken sakın acele etmeyin sevgili dostlarım. Çünkü bu Merkür'ün Koç burcundaki retrosu genellikle Mars etkisi verir. Mars etkisi ne demektir? Farkındaysanız son zamanlarda çok yangın haberleri duyuyoruz. Patlamalar oluyor. İşte bu Merkür retronun işte Koç burcunda çalışıyormuş gibi bize etkilerin dönüyor. O yüzden dikkat edin. Tatildeyseniz de bir komşunuza, birinize, işte evinize emanet edin, bir göz kulak olsun. Bunlar önemli durumlar sevgili dostlar. Şimdi gelelim. Evet, bayramın birinci günü. Ay Boğa burcunda. Sevdiklerinizle gerçekten güzel bir gün geçirebilirsiniz. Çünkü güzel de etkiler var aynı zamanda. Öğle saat 13-12, akşam saatlerine doğru özellikle 21 itibariyle Ay Jüpiter'le kavuşuyor. Ve arkadaşlar bakın, Uranüs'le Jüpiter'in kavuştuğu anlardayız ya. Perşembeye geçişten itibaren burası tetikleniyor. Sevgi vardır, kolaylık vardır, huzur vardır, rahatlık vardır. İşte bu rahatlığı kontrolde, dengede tutmak lazım. Fazla rahatlık, mesela aşırı yemeğe çok dikkat edin burada. Bayram, tam da böyle bayramda Boğa burcuna denk geldi. Yediğimize, içtiklerimize gerçekten dikkat edemeyebiliriz. Besinlerle ilgili dikkatli olmamız gereken, birazcık da olsa kendimizi kontrol etmemiz gereken bir süreç olacak. Evet, saat öğleden sonra İkizler Burcu'na geçer. Cumartesi günü boyunca çok iletişim trafiği olacak. Çok haberleşeceğiz. İşte biraz önce hatırlattım ya, Merkür burada retro. Gitmediğimiz yerlere gideceğiz. Görmediğimiz insanları göreceğiz. Yıllardır görüşmediğimiz birileriyle mesela iletişime geçeceğiz. Kesin böyle olacaktır bu arada. Şimdi burçlara geçtiğimizde nasıl etkiler olacağını söyleyeceğim sizlere ve cumartesi günü artık saat 8'den akşam hatta 9'dan sonra Ay Yengeç burcuna geçiyor. İşte aileyle bayramlaşamayanlar pazar günü sanki aile günü olacak arkadaşlar. Böyle aileyle görüşmek, bayramlaşmak, onlarla daha çok iç içe olmak, böyle manevi olarak kendimizi daha huzurlu hissedeceğimiz bir dönem. Çünkü zaten bayram ve birçok insan da bu bayramı belki tatil olarak değerlendirdi. Şimdi gelelim burçlarımıza arkadaşlar. Şimdi bu bayram
Ve aynı zamanda bu Uranüs-Jüpiter kavuşumu ile ilgili de onu söyleyeceğim. Mesela koçlar için. Özellikle birinci, ikinci günü para, maddi konular, bunlarla ilgili kaygılar veya planlar yapacaksınız. Bakın unutmayın, eğer 21 derecelerde Boğa burcunda, Koç burçlarına söylüyorum, gezegeniniz varsa burada bir Uranüs-Jüpiter kavuşumu olacak. Çok büyük fırsatlar, çok büyük şanslar, belki de bazılarınıza mucizeler getirebilir. Hemen bayramın 3. günü Cuma ve Cumartesi günü yakın çevrenizle çok iç içesiniz. Çok insanla görüşeceksiniz. Hatta bazı dargınlıklar aradan kalkabilir ama trafikte dikkat ediyoruz. Konuştuklarımıza dikkat ediyoruz. Gaf yapabiliriz. Özellikle koçlar için söylüyorum bunu. Ama yakın çevreleri, böyle seyahatler söz konusu olabilir. Lütfen temkinli, dikkatli olun. Ve hafta sonu sevgili koç burçları evinde ailesiyle ilgili konuları görüşecekler, bayramlaşacaklar. Büyük sofralar kurulabilir, misafirliğe gidebilir, misafirler ağırlayabilirsiniz. Aile büyükleri, sevdiğiniz insanlarla bir araya geleceğiniz bir hafta sonu da sizleri bekliyor sevgili koç burçları. Özellikle şunu da hatırlatmak istiyorum. Pazar günü evet güzel bir gün, kötü bir gün değil. Cumartesi günü gayet keyifli gözüküyor aslında. Ayın sabah saatlerinde güneşle falan güzel uyumlu açıları var. Sevgili koç burçları, umarım harika bir bayram geçirirsiniz. Mutlu bayramlar diliyorum. Boğalar, yükselen burcu boğa olan dostlar. Bayramın birinci günü ay burcunuzda, boğa burcunda. En çok iştahı açık olan kişi siz olabilirsiniz bayramın 1 ve 2. günü. Şimdi ay da boğa burcunda olduğuna göre, Uranüs Jüpiter burcunuzda olduğuna göre özellikle birinci günün akşamı, gece 2. günü. Şimdi Jüpiter, Uranüs, ay kavuşumda olacaklar ve sürprizlere en açık burç sizsiniz. Hayatınıza bolluğu, bereketi, güzellikleri, sevgiyi, aşkı, ki bakın eğer ki haritasında Koç burcu olan bir boğaysanız, tutulma orada oldu biliyorsunuz. Mucize bile gelebilir gerçekten. Yani bu Uranüs'ün Jüpiter'le kavuşumunda en büyük mucizeleri yaşayabilecek burç sizsiniz. Bilhassa 20-21 derecelerde yükseleni, güneşi, işte Venüs'ü, Jüpiter'i vesaire bir gezegeniniz varsa kesinlikle burada potansiyellerinin dışında çok sıra dışı durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Umarım en güzel hayatınıza dahil olmak isteyen ne varsa onlara izin verin. En güzeli, en iyisi, daha iyisi olsun diliyorum. Evet, böyle bir süreç ve hemen bayramın 3. gününe doğru Ay İkizler Burcu'na geçer ve para konuları sizin için çok önem taşıyacak boğa burçları. Parayla ilgili konular. Şimdi sevgili boğalar, yönetici gezegenin Venüs de Koç burcunda. Bu durum aslında size yarıyor. Özellikle finansla ilgili konularınıza gerçekten yarıyor. Ama parayla ilgili tüm iletişimlerinize dikkat edin. Çünkü buranın yönetici gezegeni Merkür ve retro, üstüne üstlük arka planda retro. Bazı gizli, mesela yine burada biraz önce belirtmiş olduğum gibi hesaplarınıza, sosyal medya hesaplarınıza, şifrelerinize vesaire, bunların hepsine tabii ki çok dikkat edin. Burada benzersiz durumlar da olabilir. İşte kayıp da getirebilir ama kazançlarınızla da ilgili bir takım planlar yapacaksınız. Özellikle cumartesi gününe kadar burası aktif. Ve hafta sonuna geldiğimizde cumartesi, pazar sizin için çok sosyal bir hafta sonu olacak. Belki yolculukta olacaksınız, seyahatte olacaksınız veya da cumartesi, pazar birileriyle görüşeceksiniz. Sevgili boğa burçları, yakın çevrenizden insanlar olacak. Böyle aniden bir yere gitmek isteyebilirsiniz, bir yola çıkabilirsiniz. Benzersiz bir plan ortaya çıkabilir, bir haber alabilirsiniz ve yakınlarınızla çok fazla birlikte olacağınız bir hafta sonu da sizi bekliyor. Evet, Uranüs-Jüpiter kavuşumunun mucizeleri sizinle olsun diliyorum ve tekrar görüşmek üzere. Sevgili ikizler, bayramda sizi neler bekliyor? Bayramın ilk 2 günü, 1,5 günü diyelim. Belki biraz sakin, dingin, yalnız kalmak da isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizde çok iç içe olmak istemeyebilirsiniz. Kendi kendinizde böyle içinizde bazı şeyleri yaşamak
isteyebilir. Ya da mesela ailesinden uzaktır, bayramlaşmak için çok da yakında kimse yoktur gibi durumlar. Biraz duygusal ve hassas bir durumda olacaksınız. Ama Perşembe günü öğleden sonra ay burcunuza geçiyor, İkizler Burcu'na geçiyor. Ve sizin için hareketlilik zamanı başlıyor sevgili İkizler Burçları. Biliyorsunuz Merkür yönetici gezegeniniz ve Koç burcunda retro. Şimdi özellikle Perşembe, Cuma, Cumartesi günü boyunca sosyal ilişkilerinizin güçlü olacağı, bazı kararlar alacağınız, eskiden çok önceden tanıdığınız insanlar, gruplar, ekipler, arkadaşlarınız, onlarla görüşeceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Gerçekten çok sosyal olabilirsiniz bu bayramda. Fakat oralarda belki çok dahil olmak istemediğiniz, karşılaşmak istemediğiniz kişiler olabilir ama barışın. Yani bu soğukluk varsa arada bunları kaldırın. Çünkü pozitif enerji oraya o zaman yüklenecek sevgili dostlar. Evet, sosyal ilişkilerin de gündemde olacağı ama en çok sosyal ve özel hayatınızın gündemde olacağı bir süreç. Şimdi Uranüs'le Jüpiter'in kavuşumu sizin için ne getirebilir? İkizler burçları inanılmaz bir manevi süreç yaşıyorlar gerçekten. 12. evlerinden bir Jüpiter geçiyor, Uranüs geçiyor. Gerçekten orada kendi sınırlarını, ikizler zekidir mesela, mantıklı insanlardır. Daha çok akılcı ve öğrenmeyi de çok meraklıdırlar ve birçok şeyi öğrenme için harekete geçecekler. Bilginin, öğrenmenin sınırı yok. Özellikle hayallerin sınırı yok sevgili ikizler. Bu size manevi boyutta da çok önemli bazı ilahi bilgiler getirebilir. Kalp kapılarını açabilir. Gerçekten müthiş bir enerji altındasınız. Bunu söylemek istiyorum. Ve efendim, Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Ay Yengeç Burcu'na geçiyor. Hafta pazar günü boyunca da maddi konular, parasal konular, ödemeler, alacaklar vesaire ya da harcamalarla ilgili konular, belki hediyeler vesaire gibi harcamalar söz konusu olabilir. Kariyer ve statüyle ilgili konularda bir fikir, plan yapabilirsiniz. Böyle bir süreç olacak sizin için. Merkür retro, Venüs Koç burcunda ve orada bir tutulma oldu. Dolayısıyla birçok ikizler sosyal özellikle alanda çok görünür olacaklar. Daha önce dikkat çekmediğiniz kadar dikkat çekeceksiniz. Önemli bir görev yapıyor olabilirsiniz. Sosyal projeler içerisine daha çok dahil olacaksınız. En önemlisi kendinize olan özgüveniniz çok artacak. Bakın, dikkat çekerek yaşamınızda çok önemli pozisyonlara gelebilirsiniz. Bunu iyi değerlendirin lütfen. Bu böyle organizasyonlara katılın sevgili ikizler burçları. Mutlu bayramlar diliyorum. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olan dostlar, bayram sizin için çok keyifli, eğlenceli, arkadaşlarınızla, sosyal çevrenizde öyle bir etkili olacak ki özellikle bayramın ilk 2 günü çok görünürsünüz. Çok gözükeceğiniz durumlar olacak. Tutulma biliyorsunuz yaşadık. Tam haritanızın tepe noktasında orada bir Merkür retrosu var. Diyelim ki 5 sene önce bir iş yapıyordunuz. İşte oradan birisi aklına gelir. Aa, işte Ahmet ya da işte Ayşe nasılsın diye arayabilir. Onlarla görüşebilir. Ve bu sizin için şöyle bir fırsat getirir. Öncesi olan bir background'unuz vardı mesela çalışma hayatında, sosyal hayatında. Buralardan çok önemli gelişmeler yakalayabilirsiniz. Çünkü Uranüs ve Jüpiter de bu alanda ve bu işte Perşembe günün ilk saatlerinde, gece yarısı Ay burayı tetikleyecek. Tam olarak 20'sinde kavuşacaklar. Yani önemli olabilir. Sosyal çevreleri çok genişliyor yengeç burçlarının ve orada daha kontrollü olmak yerine yeniliklere lütfen açık olun. Bayramın 2. gününün öğleden sonrası efendim Ay İkizler Burcu'na geçiyor. Cumartesi akşamına kadar, yani cumartesi sizin için biraz daha bilgiyi arka planda takip etme zamanı. Burayı biliyorsunuz bir Koç burcundaki Merkür yönetiyor. Bir şeyler duyacak, onları gözden geçirecek, bir düşünecek. Harekete geçmek için de
aslında hafta sonunu belki de bekleyeceksiniz. Çünkü cumartesi akşam saatlerinde ay burcunuza geçiyor ve pazar günü de yengeç burcunda. Sevgili yengeçler, bu da sizin için önemli bir iki gün. Çünkü pazartesi, yani haftaya 15 Nisan, haftaya başladığımız günde ay burcunuzda olacak, yengeç burcunda olacak. Önemli kararlar, gelişmeler ya da önceden verilmiş kararların hayata geçmesi gibi bir pazar yaşayabilirsiniz. Sevgili dostlar, bu bir işle ilgili olabilir, bir hukuki süreçle ilgili olabilir veya hiçbiri değil, aileyle ilgili bir fikir beyanı, bir gelişme yaşayabilirsiniz. Tabii ki bu kesinlikle doğum haritanızın aldığı etkiyle ölçülüyor. Mutlu bir bayram diliyorum sizlere de. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aslan ve yükselen burcu Aslan olan sevgili dostlar, bayram sizin için tap noktada başlıyor. Ay Boğa burcunda bayramın 1 ve 2. günü öyle dop dolu, öyle sevgiyle dolu olabilirsiniz ki önemli konular gündeminizde zaten. Aslanlar o kadar önemli konular gündeminde ki hayatlarındaki yönlerini değiştiriyorlar. İşte böyle 1-2 gün. Hatta bayramın 2. günü gece yarısından sonra burada sürpriz fikirler, ani gelişecek konular, bazı görüşmeler yapabilirsiniz. Özellikle mesela önemli insanlarla bağ kurmak için plan yapabilirsiniz. Gerçekten önemli ve güzel 1-2 gün. Hatta maddi konularda da bazı gelişmeler yaşayabilir aslan burçları. Efendim, Perşembe günü ikinci yarısından sonra Cumartesi günü boyunca akşamına kadar sizin için sosyal, gezen, eğlenen, böyle topluluklarla buluşan, arkadaşlarıyla bir şeyler yapan çok değerli, hatta bir o kadar da eğlenceli bir zaman süreci başlayacak sevgili aslanlar. En çok bugünlerde en sosyal olacak burç sizsiniz. Ve yine şunu söylemek istiyorum. Merkür retro olduğu için arkadaşlar bu hafta Merkür'ün etkilerini çok göreceğiz. Mesela sevgili aslanlar uzak bir yere gidecek. Uzak bir yerde en sevdikleriyle bir arada olacak. Çok uzun zamandır görüşmediği insanlardan önemli haberler alacaklar. Bunlar bazıları özel hayat, ilişkiyle ilgili olacak. Bazıları için bir seyahat planı yapılacak efendim. Önceden gittiği yere belki seyahat edecek ya da bunun planını yapacak sevgili aslan burçlarım. Ve cumartesi akşamından itibaren pazar günü boyunca siz aslan burçları gelecek hafta, yani 15 Nisan haftasının planlarını yapmaya başlıyorsunuz. Çünkü sizin için öyle bir süreç var ki bir değişim içerisindesiniz. Bir dönüşüm içerisinde birçok yengeç, özellikle birçok aslan, mesela iş konularında, mesleki konularda, yurt dışı ile ilgili konularda, belki eğitim olacak. Doğum haritalarına göre değişiyor. İşte böyle bir içsel olarak kendi kendinizi değerlendireceğiniz. Biraz bu arada sağlığınıza dikkat edin. Yine uyarmak istiyorum. Herkes lütfen tüm güvenlikle ilgili konulara dikkat etsin ve onun yanı sıra da trafikte ekstra hepimizin dikkatli olması bir zaman. Çünkü Merkür Koç burcunda retro sevgili aslanlar, ama bu aslanlar aslında faydalı yarayacaktır. Mesela kaçırmış olduğu bir ticari fırsat gelebilir. Diyelim bir seyahatle ilgili planı vardı. Sorun çıkarır orada, tamam, yani bir problem çıkar, eksik olur, gidemez, ertelenir, iptal olur, bilmem ne falan, ama şimdi orada bir tutulma olduğu için bunun artıları da daha sonra gelecek. Özellikle ne zaman gelir? 25 Nisan'dan sonra doğum haritanıza bir baktırın derim. Başak, yükselen burcu Başak olan dostlar, bayram sizin için şeker gibi tatlı başlıyor. Gerçekten. Çünkü Ay Boğa burcunda, toprak elementinde size uyumlu açılar, destekler veriyor. Birçok Başak uzak bir yerde bayrama girmiş olabilir. Seyahate gitmiş olabilir. Ya da sevdikleriyle buluşmak için yolda olabilir. Ya da misafir ağırlıyor olabilirler. Ve bunlar aslında kan bağı olan insanlar olmayabilir. Daha çok belki çalışma grubundan vesaire gibi olma ihtimali var, ama tabii bazılarımız, birçoğumuz aile bağlarını da güçlendirecek. Şimdi efendim, pazartesi, salı, seyahat, gezi, bu gibi planlar, tatil planları, belki ticari planlar söz konusu olabilir. Bakın,
Uranüs, Jüpiter sizin için zaten uzak hedeflerinizle ilgili sürprizler hazırlıyor. Mesela haritasında 20-21 derecelerde Boğa burcunda, Başak burcunda, Oğlak burcunda. Bu üç burçta da aslında olması çok daha isabetli atış olur. Aniden mesela bir yurt dışı seyahati, aniden bir yeni ticari bağlantı. E, Yurt dışı dedik, eğitim mesela. Önemli eğitimlere katılabilir. Kişisel gelişim, kendini bir şeye adama, e, yeni bir yol çizme adına Başaklara da çok faydalı olacaktır. Onu söylemek istiyorum. Evet ve Perşembe öğleden sonra Cumartesi akşamına kadar sevgili Başaklar aslında bir takım planlar yapacaksınız. Çünkü Ay İkizler Burcu'nda mesleki konuları, finansla ilgili konuları, ödemeleri, ödeme planlarını ya da gelecek planları, alacağı bir toplu parayı, belki emekliliğini vesaire bunun gibi konuları özellikle mesleki anlamda aslında bazı planlamalar içerisinde olacaksınız. Ama Merkür'ün retro olduğunu hatırlatalım. Bu alanda bazı gelişmeler varsa 25 Nisan'a eğer erteleyebilirseniz tabii ki erteleyin. Evet efendim, cumartesi öğleden sonra, daha doğrusu akşam saatleri ve pazar günü boyunca işte belki de bayramlaşmaya ancak vakit bulacaksınız. Yakınlarınızla, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, özellikle pazar günü gerçekten hareketli bir günmüş bu arada. Sizin için iyi, faydalı, aşk hayatı, sevdiğiniz insanlar, onların hayatlarında bazı gelişmeler vesaire varsa onları da değerlendireceksiniz. Sevgili Başak Burçları, sizin de yönetici gezegeniniz Merkür olduğu için özellikle parasal konularda dikkat diyorum. Mutlu bir hafta diliyorum. Teraziler, yükselen burcu terazi olan sevgili dostlar. Evet, bayrama hesap kitap işleriyle başlayabilirsiniz. Ay Boğa burcunda ilişkilerle ilgili eşinizle, partnerinizle bir şey konuşabilir. Bir harcama, bir kredi, bir ortak bir konunun mesela halledilmesi, bir ortak bu her şey olabilir bu arada. Mesela bir ev olur, gayrimenkulle ilgili konu olabilir, eşinizin işiyle vesaire. Yani bu 2 gün para konuları. Üstelik sürprizler de olacak burada. Neden? Şimdi Ay Boğa burcunda hemen Perşembe'ye geçişte ve Uranüs ve Jüpiter'le kavuşacak. Hakiki bir akış. Ve burada 20 Nisan'da Uranüs Jüpiter kavuşacak. Unutmayın. Çok sürprizler gelebilir. Beklediğiniz, yıllardır belki umudunuzu kestiğiniz, atıyorum bir miras var mesela. Pat diye çıkar. Bir parayla ilgili gelişme olur ya da paylaşılması gereken bir durum vardır. Yıllardır büyük bir miras vardır ya da satılması gereken bir şey vardır. Buralarda olabilir. Aniden güzel bir bütçeye sahip olursun ve bütün borçlarını kapatırsın. Gerçekten teraziler için olmaz olmaz demeyin ya da bir ortak iş vardır. Onunla ilgili önemli bir gelişme olur. Bence teraziler doğum haritanıza bir baktırmanızı tavsiye ederim. Böyle sürprizler de olabilir. Ve hemen Perşembe öğleden sonra Cumartesi akşamına kadar sevgili terazi burçları, siz ne yapıyorsunuz? Geziyorsunuz efendim. Çok geziyorsunuz. Bir yerlere gidiyorsunuz. Birçok hedefinize doğru ilerliyorsunuz. Belki bir kısa seyahatler yapacaksınız. Bir eğitime katılabilirsiniz. Ama bu bayramda özellikle Perşembe, Cumartesi arası en çok gezecek, seyahat edecek burç sizsiniz. Fakat gezi deyince aklımıza trafik gelir. Gezi deyince Merkür Retrosu gelir. Koç burcunda, buralara dikkat edin. Eşinizle, sevdiğinizle birlikte mesela ya da onun yanına gideceksiniz. Birlikte bir şeyler yapacaksınız. Lütfen kontrollü olun, dikkatli olun. Sevgili teraziler, bunu boynumun borcu olduğu için herkese söylüyorum. Ekstra lütfen sizin için de bu geçerli. Ve hemen haftanın son gününe doğru giderken sizin için Ay Yengeç burcunda olacak bu arada. Ciddi konular gündeminize gelecek pazar günü, çünkü 14-15 Nisan günleri, yani haftaya başladığımızda pazartesi günü de benzer etkiler var. Odaklanıyorsunuz herhangi bir konuya ve ciddi bir görüşme yapabilirsiniz. Çalışanlar belki iş yeriyle, aile ile ilgili konularda,
bir konuyu çözümlemek, bir ortak iş kuruyorsundur, onunla ilgili önemli bir plan, bir gelişme vesaire olabilir. Terazi için önemli bir dönem biliyorsunuz. Çünkü bir Koç burcunda tutulma yaşadık. Hemen bundan 20 gün önce kendi Terazi burcunda bir ay tutulması yaşadık. Hayatınızda çok önemli şeyler değişiyor. Hatta bazı teraziler yani evlenecekler. Evlilik yoluna doğru şöyle kapılar açılıyor sizlere. Mutlu bir bayram diliyorum. Hoşçakalın. Akrepler, yükselen burcu akrep olan dostlar. Bayram sizin için sevdiğiniz insanlarla, eşinizle, sevgilinizle, ortaklarınızla, aynı ortamda bulunduğunuz, çok bulunduğunuz insanlarla bir alanda başlıyor. Hemen çarşamba, perşembe günü gerçekten keyifli bir bayram geçirebilirsiniz ve sevdiğiniz şeyleri paylaşabilirsiniz. Birlikte yemek yemek, birlikte plan yapmak, ortak işlerde mesela ortaklarınız vardır veya böyle bir projeye doğru gidiyorsunuzdur. Önemli durumlar, önemli gelişmeler olabilir ve sevgili boğa burçları, akrep burçları. Şimdi boğa akrep karşısında olduğu için ikisi de bu Jüpiter Uranüs kavuşumundan etki alıyor ama akrep burçlarının Uranüs'le Jüpiter kavuşumu işte bu alanlarında. Dolayısıyla bu 2 gün burada sürpriz gelişmeler olabilir. Diyelim akrepsin, yükselenin akrep ama güneşin boğa. Karşı karşıya. O zaman burada bir güneşin vardır. Özellikle de boğa burcunun son 10 gününde doğmuşsan diyelim ki. Ya da ikinci 10 gününün sonlarına doğru doğmuşsan mutlaka şu an burada boğa burcunda Uranüs ve Jüpiter olduğuna göre burada bir sürpriz gelişme, bir büyüme, bir genişleme, fırsat, şans getirir. İlişkilerde getirir, evlilikte getirir, ortak projelerde getirir. Sana getirmez, eşine getirir mesela. Yani yükselen akreplerin bu şekilde tabii kendi öz burcu akrep olanlar için de bu söylediklerim geçerli. Eğer boğa burcunda yerleşimleriniz varsa hatta şöyle sıralayayım. Çünkü en çok etkiyi orası alacak. Boğa, oğlak ve başak burçları yani toprak elementlerinde bir gezegeni de varsa bu daha da güçlenecektir. Sürprizler kapınızda diyelim sevgili akrepler ve bayramın ikinci yarısından sonra cumartesi akşamına kadar sizin için de ciddi bir bilgi trafiği sanki dönüyor. Tutulma bu arada Koç burcunda yaşandı. Orada şu anda tabii Venüs de var. Sevgili akrepler işlerini, güçlerini, sağlıklarını, günlük hayatlarını hepsini değiştiriyorlar. Çok yeni bir şeye geçiyorsunuz. Ve dolayısıyla işte bu perşembe akşamından pazar gününe kadar parasal konuları, kaynakları düşünebilirsiniz. Ödemelerinizi planlayabilirsiniz bankalarla vesaire. Resmi kurumlarla bazı işleriniz vardır, onları planlarsın. Yurt dışında yaşıyorsundur. Şu an beni izliyorsundur. Evet burada tatil olabilir ama orada bir şey olabilir. Ama şunu hatırlatalım tabii ki bunun en güçlü etkisi 15 Nisan pazartesi günü itibariyle başlayacak. Yalnız hatırlatıyoruz Merkür Retro. Yeni bir girişim, yeni bir hazırlık, bir imza vesaire lütfen 25 Nisan sonrasını takip edin. Bence çünkü Merkür Retrosu'nun bitmesi burada çok daha mantıklı ve kalıcı sonuçlar getirecektir. Devam edelim efendim. Şimdi sevgili akrepler hafta sonuna geldiğimizde cumartesi akşam ve pazar günü bazı seyahatlere gidiyorlar. Bir yolculuk planı, bir mahkeme durumu, bir uluslararası konu, yabancılarla ilgili konu, eğitimle ilgili eğitim muhakkak olabilir. Böyle bir hafta sonuna giriyorsunuz. Pazartesi hatta 15'inde bu konular sizin için aktif olacak. Ticaretle ilgili konular, kişisel gelişimle ilgili şans ve fırsatlar, uzak hedeflerinize doğru yani planlar yapıyorsunuz hafta sonu itibariyle. Mutlu bir hafta bayram dilerim. Yay ve yükselen burcu sevgili yaylar. Evet bayrama günlük rutinlerinizde çok çalıştınız. En çok temizlik yapan, en çok toparlamaya çalışan, en çok yemekler hazırlayan, belki de çalışarak şu anda bayrama devam eden, belki nöbeti olan bir yay olabilirsiniz. Çünkü Ay Boğa burcunda iş, çalışma, sorumluluklar, detaylar vesaire o alanda ve orada aslında rahat, keyifli de bir
bayram geçireceksiniz. Öyle söyleyebiliriz. Bu bayramın en fazla böyle başlayıp ama özellikle ilişkiler yönünde hareketliliği olacak burçta yay burçları olacak. Şimdi söyleyeceğim. Sevgili yay burçları, pazartesi, salı günü iş, sağlık, günlük hayatınız, evcil hayvanlarınız, hemen Venüs'e bakıyoruz. Çocuklarınız, çocuklarla, aşkla, ilişkilerle ilgili bağlantılı konular gündeminizde. Sağlığa biraz dikkat, yemeye içmeye dikkat çünkü Mars'ın Satürn'le birlikte olduğunu unutmayalım. Yani beslenme ile ilgili böyle Allah korusun bazı sorunlar da getirebilir. Sevgili yay burçları ve devam ediyorum. Perşembe öğleden sonra hafta cumartesi akşamına kadar sizin için çok ciddi bir ilişkiler sarmalı olacak. Evli olanlar eşleriyle ilgili, partnerleri, özel hayatları. Burada gerçekten çok ön plana çıkacak. Mesela şu da olabilir. Sevgilin vardır, evliliği konuşursun mesela. Onu planlarsın. Ya da çocuğunla ilgili bir konu vardır. Eşinle onu paylaşıyorsundur. Veya ayrısındır. Yine çocukla ilgili bir konu çıkar mesela. Ya da görüşülür, konuşulur. Hiçbiri yok diyelim. Bir yatırımın var. Parayla ilgili bir durum var. Birileriyle ortak karar vermeye çalışıyorsun gibi gibi. Ama buraya dikkat edin. Bakın çok diyorum, önemli konular için söylüyorum. 25 Nisan'ı bekleyin. Çünkü Merkür Retrosu burada yanıltabilir, kafanızı karıştırabilir sevgili yay burçları. Ve efendim geldik hafta sonuna. Hafta sonu şöyle sizin için biraz böyle krizli gibi, kriz demeyelim de içinden çıkmaya çalıştığınız bir durum var, tamam mı? Böyle düşünelim. Ve bu biraz maddi olanaklarla alakalı ve bu aileyi ilgilendiriyor özellikle. Bu pazar günü olacak ama pazartesi günü de devrede bir evraklı işin var. Bankaya gitmen gerekiyor. Bir parayı çekmen gerekiyor veya bir borcu kapatman gerekiyor. Bir fatura ödemen gerekiyor. Yani olasılıklar çok fazla burada. Böyle bir süreç olacak. Özellikle pazar ve pazartesi, 15 Nisan'ı da kapsıyor bu arada burası. Sevgili yay burçları. Bu arada şunu söyleyeyim. Tamam, Merkür mesela Koç burcunda retro ama yayları destekleyen bir konumda. Neden? Çünkü ateş elementinde. Yani aynı şekilde mesela aslanlar için de aynı şeyi söyleyebilirim. Hani ateş elementlerini destekliyor. Öncesi olan konuları gündeme getirir. Tekrar konuşulur. Yarım kalmışsa üstünde bir daha böyle geçilir. Planlanır. Bu gibi durumlar, konular olacak. Şunu da söyleyeyim. Aşk da çok önemli ha bu ara. Yaylar için aşk hayatı. Mutlu haftalar. Oğlaklar, yükselen burcu oğlak olan sevgili dostlar. Bayram sizin için harika geçecek. Gerçekten harika geçecek. Sürprizli geçecek. Özellikle birinci, ikinci gün, hele ikinci günün, birinci gün akşam saatlerinde sürpriz haberler, ilişkilerle ilgili işte teklifler olabilir, para kazançları olabilir. Bilhassa şöyle 20 derecelerde Oğlak burcunda yükseleni güneşi veya Boğa burcunda bu derecelere yakın bir yerleşiminiz varsa hem çok şanslı ama hem de dikkat etmeniz gerekiyor. Bence siz de doğum haritanıza baktırın. Bazı fırsatlar gelecek. Çünkü bayramın 1 ve 2. günü Uranüs Jüpiter'le kavuşuyor. Boğa burcu ile birlikte aşk hayatın efendim. Sürpriz aşklar getirir. Hayatının aşkını bulursun ya da ani bir değişim olabilir. Kazanç getirebilir mesela. Yatırımın vardır, bir coin'e bir para yatırmışsındır, hop çıkar. Ki bu arada zaten Uranüs Jüpiter bakın kavuşumları, bu arada en son 1941 yılında bunlar kavuşmuşlar. Yine parayla ilgili gündemler olmuş. Hatta o dünyada o sırada çok kıtlık varmış. Hani 2. Dünya Savaşı zamanları olduğu için. Şimdi para çok önemli gerçekten. Maddi manevi değerler, toprak, toprakla ilgili konular. Yani oğlaklar için burada büyük şanslar, fırsatlar gerçekten getirebilir ama doğum haritasının etkisi burada çok önemli. Yatırım yapabilir, kazanç sağlayabilir, işte aşk gelir, çocuk gelir, çocuklarla ilgili güzel gelişmeleri, onların mutluluğu, onların başarısı olabilir gibi. Yani bu 2 gün bu şekilde ve Perşembe öğleden sonra Cumartesi akşamına kadar Oğlaklar çok çalışıyorsunuz. Sağlıkla ilgili gündemleriniz olabilir. Yediklerinize, içtiklerinize vesaire dikkat edin. Ne
Mars ve Satürn birlikte Balık burcunda. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Trafikte dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle trafiğe lütfen ekstra herkes dikkat etsin. Acele etmeyin, sakin olun. Ve kontrolünüzün dışında bir şeyler oluyorsa müdahale tabii edeceksin ama burada sakin kalmak çok önemli. Negatife düşmeyin, pozitifte kalın ve frekansınızı yüksek tutun. Bu herkes için geçerli tabii. O zaman sizin için çok daha emin, sağlıklı, güvenli koşullar, bir enerji, çünkü öyle bir enerji oluşuyor. Ve devam ediyoruz. Sağlığa dikkat ediyoruz dedik. Hafta sonuna geldiğimizde ise cumartesi akşam ve pazar günü ikili ilişkiler gündeminizde gözüküyor. İkili ilişkiler işte belki evlilikler, sevgili, hayat arkadaşı, bu alandaki gelişmeler, bu önemli bir konu olacak sizin için. Çünkü tutulma etkileri burada devreye giriyor. Sevdiğin bir insanı biriyle tanıştırırsın, ailene takdim edersin ya da belki bir açıklama yapman gerekecektir gibi konular, durumlar olabilir. Bunlar iş ortaklıkları da olma ihtimali yüksek efendim. Mutlu bir bayram diliyorum. Kovalar, yükselen burcu kova olan sevgili dostlar. Sizin için bayram evin içinde dop dolu kalabalıklar arasında aile büyükleriyle başlıyor. Evet sevgili kovalar, tabii her kova için olmayabilir. Yükseleni kova olan burada daha bizim için birinci derecede. Onu söyleyelim. Bir de boğa burcunda diyelim ayı var, venüsü varsa bu dediklerim daha %100'e yakın olacaktır. Sevgili kova burçlarım, aile önemli, ev önemli, aidiyet duygumuz çok önemli. Dolayısıyla da çarşamba ve perşembe günü sizin için bu alanlar çok güçlü. Hatta sürpriz gelişmelere açık olan alanınız. Çünkü burada Uranüs'ün Jüpiter'le ve Ay'la kavuşacağı bir perşembe gecesi olacak. Yani çarşambadan perşembeye geçtiğimiz alan. Yine burada etki alan bir haritanız varsa sürpriz evle ilgili gelişmeler, sürpriz ailevi konular, mekan değişiklikleri, yeni bir ev alma, yer değiştirme, başka bir yere taşınma vesaire vesaire, böyle durumlarınızda söz konusu olabilir. Gerçekten çok önemli, büyük şanslar da elde edebilir bazı kova burçları. Devam ettiğimizde efendim perşembe ikinci yarısı günün cumartesi akşamına kadar sizin için aşk hayatı çok önemli. Şimdi aşktan başlayalım, sonra sıralayacağım diğerlerini. Eğer sen bir kovaysan sevgilinle aşk hayatında güzel bir 2,5 gün geçirebilirsin. Keyifli geçebilir. Gayet interaktif bir süreç olarak düşünebilirsin. Aynı zamanda birileri gelebilir. Yakın çevrenden birilerini tanıştırabilirsin. Birlikte bir şeyler yapabilirsiniz. Önemli planlar da yapabilirsiniz bu arada. Kovalar için bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve bu arada önceden tanıdığınız insanlarla da bir araya gelecek. Birileri böyle ekip grup şeklinde de görüşecek. Çocukları olanlar çocuklarıyla, finansal konular, yaratıcılık, sanatsal konu, etkinliklere katılabilirsiniz. Mesela sinemaya, tiyatroya, bir müzik dinlemeye. Çok eğleneceğiniz, yani kova burçları bu bayramda en çok eğlence ve eğlenceye dayalı, keyfi dayalı konuları Perşembe öğleden sonra cumartesi akşamına kadar siz yaşayacaksınız. Ve hafta sonuna geldiğimizde işler, güçler, planlar, önümüzdeki haftanın planları, sağlıkla ilgili planlar vesaire. Pazar günü bilhassa aileyi ilgilendiren veya aile bireylerinin belki hayatıyla ilgili olacak. Çünkü pazar 14'ü oluyor. Pazartesi 15'i ve aynı etkiler pazartesi günü de devrede olacak. Özellikle mesleki konular, çalışanlar için söylüyorum. Sağlıkla ilgili gündemleriniz devreye girmiş olacak. Mutlu bir bayram diliyorum. Hoşçakalın. Balıklar, yükselen burcu balık olan dostlar. Evet, bayram sizin için. Arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle, kuzenlerinizle oldukça aktif olacağınız 1-2 günle başlıyor. 10'u ve 11'i gerçekten çok sosyalsiniz. Yeni şeylere heyecanlısınız. Yeni bir şeylere başlamaya çok heyecanlısınız. Öyle de kapılar açılacak önünüzde. Perşembe günü itibariyle Uranüs'ün Jüpiter'le kavuşumu yavaş yavaş böyle tetikleniyor ve dolayısıyla da araçlar başta olmak üzere sizin için seyahatler, çok seyahat edecek bu arada balık burçları bu süreç içerisinde. Ve yeni bir şeye başlamak, yeni bir şeyi öğrenmek,
Eğitimciler diyelim, eğitim ya da hukuki alanlar ya da biraz daha bürokratik işlerle uğraşanlar için, öyle meslek grupları için gerçekten atamadır, terfidir, yeni meslektir, yeni bir donanımdır mesela. Yeni mesela diyelim ofis yeniler, tüm ekipmanları değiştirir ve atama gelebilir. Böyle görev değişiklikleri gibi durumlar, hatta zaten Nisan ayının lütfen 24'ü gibi özellikle balık burçları bu söylediğimi dikkate alın. Doğum haritanıza baktırın, bir karar verecek, bir yere gidip gelecek ya da bir yere taşınacaksınız gibi durumlar olacak. Çok sürpriz gelişmeler olacak. Devam ediyorum efendim. Ve devam ettiğimde hafta ortasında, yani Perşembe öğleden sonra ve Cumartesi günü, hafta ortası bayram ya, bu hafta ortası gibi düşündürüyor. Sizin için biraz daha gençlerle zaman geçirmek, aileyle ilgili konular. Bu arada ev, yaşam yeri zaten gündeminizde olacak. Hafta sonu yine çocuklar ve yine onların durumları, onların gelecekle ilgili konuları olabilir. Aşkla ilgili, ilişkilerle ilgili yaratıcı alanınız. Mesela pazar günü, cumartesi akşam ve pazar birçok balık eğlenecek, keyifli zaman geçirecek. Çocuklarıyla, aşk, hayatın işte sevgilisiyle gerçekten keyifli gözüküyor. Değerli balık burçları, hatırlatalım tabii ki. Balık burcunda Mars ve Satürn, yani sizin burcunuzda kavuşumda ve hafta boyunca etkilerini yaşayacağız. Tam olarak ayın 10'unda, yani bayramın birinci günü gerçekleşiyor. Sağlığınıza dikkat ediyorsunuz, beslenmenize dikkat ediyorsunuz, trafikte dikkat ediyorsunuz. Kendinizi olumsuz koşullara karşı, hatta enerjisi olarak lütfen kendinizi böyle bir olumlama yapın ve titreşiminizi, frekansınızı yükseltin ki bunun daha pozitif etkilerini kendinize çekebilir misiniz? Bu mümkün mü? Evet, mümkün. Bundan daha iyisi nasıl mümkün? O da mümkün sevgili balık burçları. Mutlu bir bayram diliyorum izlediğiniz için. Herkeslere teşekkürler efendim. Ve yayını beğenmeyi unutmayın. Telefon numaralarından, WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. İster doğum haritası, isterseniz seans alabilirsiniz. Kuantum iyileştirme seansları alabilirsiniz. Unutmayın, şifacı astroloğunuz, hem astrolog hem de kuantum çalışmaları yapan bir astroloğunuz var. Sizleri öpüyorum. Sevgiyle kalın.